Fas'tan herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Fas'ın en ilginç yerlerinden birine geldim. Fes şehrindeyim arkadaşlar, dün ulaştım buraya. Bu videoda hep birlikte Fes şehrini gezeceğiz. Çok ilginç bir şehir burası, birazcık araştırmamı yaptım, notlarımı aldım. Videoyu izledikçe hem ben bunu deneyimleyeceğim hem de sizlere olabildiğince en doğal haliyle aktarmak istiyorum. Çok ilginç yerlere girip çıkacağız. Şöyle arkamda mahalleyi göstermek istiyorum sizlere. Burası labirent şehir arkadaşlar. Gerçekten labirent şehir. Gezdikçe ve ben bilgileri paylaştıkça bunu göreceksiniz. Belki daha önceden araştıranlarınız da vardır mutlaka, gelenleriniz de vardır mutlaka. Çok ilginç bir video bizi bekliyor açıkçası. Çok farklı bir imalathaneye de gitmeye çalışacağım. Girebileceğimi ve sizlerle paylaşabileceğimi düşünüyorum ama hiç böyle rehber vesaire bir şey tutmadım. Buraya gelirseniz mutlaka rehber ayarlayın diyorlar ama ben kendim en doğal haliyle girip keşfetmeye hazır hissediyorum kendimi. Umarım ki bunu başaracağım dostlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aurasebilio'nun sponsorluğunda videomuz başlıyor. Eğer sizler de evinizde sağlıklı ve güvenli bir şekilde su içmek istiyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Hadi gezmeye başlayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurasebilon Unique sunar. Şehri gezmeye Medine bölgesiyle başlıyoruz. Burası Fes şehrinin tarihi sokakları. Daha önceden hiç Fas videomu izlemeyenler varsa Medine'leri şöyle açıklayayım dostlar. Fas'taki kurulan, şehirlerde kurulan eski şehirler, yani geleneksel olarak bizim gördüğümüz modern yapıların olmadığı tarihi sokaklar olarak adlandırdığımız yerlere Medine diyorlar. Fas serisini izleyenler zaten bu tanımı biliyorlar arkadaşlar. Her şehrin bir Medine'si var. Yani eski tarihi sokakları var. Şu an biz Fes şehrinin Medine'sindeyiz. Tarihi sokaklarındayız. Niye buraya geliyorum? Çünkü geleneksel yapıyı, o eski bağları, eski dokuyu görmek her zaman daha keyifli ve güzel oluyor. Daha ilginç oluyor arkadaşlar. Ve tabii turizmin kalbi bir noktada burada atıyor. Otantik bir yapısı olduğu için turistler genellikle gelip buraları ziyaret ediyorlar. Gördüğünüz üzere sağda solda bir sürü dükkan var. Turizmin kalbi burada atıyor. İnsanlar buradan para kazanıyor. Yani eskiden burada normal halk gelip günlük ticaretini yürütürken, alışverişini yaparken, günlük yaşamını sürdürürken bugün tek farkı biz turistlerin oluşu. Hem kendi ticaretlerini yürütüyorlar. Lokal olarak insanlar gelip burada alışveriş de yapıyor. Ama bizim gibi turistler de geliyor, geziyor, görüyor, alışveriş yapıyor. Bu insanlar bir noktada buradan da para kazanıyor. Fakat Fes'in şöyle bir farklılığı var arkadaşlar, diğer şehirler ile kıyaslarsak. Buradaki Medine, dünya üzerindeki korunmuş en iyi yerlerden, en eski şehirlerden bir tanesi. Ve keza Fas'ın da öyle. 8.000, kimi kaynaklara göre 9.000'den fazla sokak ve dar geçit olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Ve buraya araç girmiyor. Bakın, dünya üzerindeki araç girmeyen en büyük bölgelerden bir tanesi burası. Şaka gibi geliyor insana, yani 8.000, 9.000 sokak böyle tahayyül edemiyorsunuz ama tam bir labirent arkadaşlar. Mesela bu dar dediği sanırım bir mahalle oluyor. Şöyle göstereyim. Dar mı diyorlardı, derp mi diyorlardı? Derp diyorlar, özür dilerim. Hemen şöyle göstereyim sizlere, karıştırdım. Derp sanırım böyle mahalle demek. Şu tarz böyle bir sürü mahalle var arkadaşlar. Ya bu da mesela bir mahalle sayılıyor. Belki sağa dönüş vardır, belki çıkmaz sokaktır, bilmiyorum. Bunun gibi bir sürü, mesela bakın burada da var. Bu da bir yere gidiyor. Belki oradan farklı bir yere bağlanıyor. Şöyle bir girelim bakalım mesela. Buranın ismi Derp Mahalle İsmaili'ymiş. Bunun gibi 8-9 bin tane mahalle olduğunu, sokak olduğunu düşünün arkadaşlar. Böyle dar geçit ve sokak. Bakın buraya hemen bir tane daha açılıyor. Bu tarz bir sürü sokak ve dar geçit var arkadaşlar Fes şehrinde. Bundan kaynaklı olarak da burası ilginç bir yer. Ve turistlerin ilgisini çekiyor. Bakın insanların bir yandan böyle evi var. Şöyle göstereyim ve devam ediyor yani. Hani buraya girdim, tamam mı, şimdi kafama göre gitsem %100 kaybolacağım. Yani iki yere dönüyorsunuz ya, yolunuzu kaybetme ihtimaliniz %90'larda falan geziyor yani. Müthiş bir hafızanız vardır. Yine de kaybolursunuz. Öyle bir sokaktayız, öyle bir bölgedeyiz arkadaşlar. Are you from Italy? Türkiye.
Merhaba. Merhaba. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Everything is okay. Everything okay. It's Thank you. okay. Şükran. So go to buy something from my shop. Can I show? You cheer and you buy. Okay. I'm not going to buy. I just want to show. No. Okay. Buy, it's okay. If no buy, Okay, buy, thank buy. you. Gördünüz değil mi abinin nezaketini? Bir şey alırsan diyor gir diyor. Yoksa diyor bay bay diyor. Hemen bizi böyle kovaladı bak bay bay diye bağırıyor arkamdan. Görüyorsunuz değil mi? Burada böyle arkadaşlar maalesef. Bazı insanlar çok böyle gerçekten sıcakkanlı. Ama turizmle böyle haşır neşir olanlar diyor ki bir şey alacaksan gel diyor. Tutuyor kolundan seni çekiyor içeri. Bir şey alacaksan gel diyor. Bir şey almayacaksan diyor güle güle. Genelde tavır bu oluyor. Çok az da olsa böyle nazik insana denk geliyorsunuz ama. Sıcakkanlı insana denk geldiğinizde oluyor tabii ki. Şimdi burada bir sürü böyle deri çanta görüyoruz. Bir sürü kemerdir vesairedir bir şeyler görüyoruz. Abinin dükkanı büyük ihtimalle böyle bakır ürünler vardı gördüğüm kadarıyla. Bakır işçiliği vesaire de var burada. Ya da seramik dükkanları da görüyoruz ama mesela hemen karşımıza çıktı bir tane seramik. Şimdi Fas'ta yüzyıllardır bakır işçiliği, seramik işçiliği, deri işçiliği olan bir şey arkadaşlar. Burada insanlar bu geleneği sürdürüyorlar yüzyıllardır ve ekmeklerini kazanıyorlar. Şu an tabii turistlere de yüksek fiyatlardan bu tarz ürünleri satıp daha çok gelir elde etme peşindeler. Her yerde olduğu gibi sadece Fas'a özgü bir şey değil bu. Tabii böyle dokumacılık da var bu arada. Bunu da ekleyebiliriz. Özellikle Fes şehrinde de deri işçiliği, deri atölyeleri ön plana çıkıyor Fas'ın diğer kesimlerine nazaran. Mesela Marrakeş'i gezerken ufak bir deri atölyesi görmüştük arkadaşlar. Ama Fes'te şöyle bir şey var. Burada tabakhaneler var. Ben Marrakeş'te denk gelmedim. Buradaki tabakhanelerden birini görmek istiyorum. Ziyaret etmek mümkün oluyormuş arkadaşlar. Oradaki işçiliği sizlere göstermek istiyorum. Yalnız bu insanların bu tarz böyle tavrı, bu her yerde var bu arada. Sadece Fas'la özgü bir şey değil. Turizmin olduğu birçok yerde bu karakterde insan var maalesef. Ama Fas'ta biraz daha fazla karşılaşıyorsunuz. Ne yazık ki. İnsanın biraz canını sıkıyor yani. Öyle benim canım sıkılmıyor da görüyorum yani. Burada turistlere falan da yapıyorlar. Ben çok uzun süredir geziyorum arkadaşlar. Bu tarz tavırlara alışığım. Ama belli başlı turistler üzülüyor bu durumda, anladın mı? İnsanların gerçekten moralini bozuyor. Arkadaş selamünaleyküm, nasılsın? Thank you. Burada şey varmış, cami varmış galiba. Eyvallah. Böyle bir durum da var. Şimdi seni yoldan çeviriyorlar, tamam mı? Bak bu şey diyor, burayı ziyaret edeceksen burada diyor. Bak diyor tabakhane burada diyor, yanlış gidiyorsun diyor. Müze diyor burada diyor, yanlış gidiyorsun diyor. Halbuki sen yolunda devam etmen lazım abi. Sen biliyorsan nereyi ziyaret edeceğini yolunda devam etmen lazım. Seni oraya çekiyor. Ben diyor sana yol gösterdim, sakalına bakıyor abi, parasına bakıyor tamamen. Yani bir rehberlik yaptım sana diyor, ücretimi ver diyor. Halbuki senin öyle bir talebin yok. Burada ona çok dikkat etmeniz lazım, çok sık karşılaşıyorsunuz. Kalabalık bir öğrenci grubu var. Bir yere getiriyorlar öğrencileri de. Bakın mesela burası da şöyle bir sokak. Şöyle göstereyim. Hello, how are you? Kifak. ثنيا الصغار تنادي للعمل تدعون للصمود في وجه النحل ثنيا الصغار تنادي للعمل تدعون للصمود في وجه النحل ربانها إيمان بسفينة السلام ربانها إيمان بسفينة السلام. Tabakhaneye yaklaştık. İnanılmaz bir koku değişimi oldu. Acayip ağır bir koku hissediyorum. Buralarda bir yerde girişi. Bir sürü deri var bakın. Aha bulduk, burasıymış. Arkadaşlar bu tabakhaneyi ziyaret edeceğiz. Buraya gelmek isteyenler varsa ismi göstereyim, şu şekilde yazılıyor. Google haritalardan bulabilirsiniz. Tabakhanenin girişi buradan, bakın. Şöyle göstereyim sizlere adım adım. Nereden gideceğinizi göstermek istiyorum. Selamünaleyküm. Can I visit? Bienvenue. Is it free or should I pay? As you like, my friend. It's free. Give me some tip. Thank you. Okay. Merhaba. For okay. Mint. Mint. Arkadaşlar bakın şöyle nane veriyorlar çünkü gerçekten ağır bir koku var. Gördüğünüz bir atölyeden girdik içeri. Sizi yukarı çıkarıyorlar. Tabakhaneyi görebilirsiniz diye. Pigeon poop. Pigeon poop. Yes, Arkadaşlar yeah, burayı ben size detaylı bir şekilde açıklayacağım. Şimdi sadece göstermek istiyorum. Dışarı çıktığımızda bu kokuyu çünkü çok fazla koklayabileceğimi düşünmüyorum. Nane de pek işe yaramıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Tabakhane burası arkadaşlar, bakın. Deri işçiliğinin yapıldığı yer. Tabakhanenin asıl büyük bölümü burası. Buranın fotoğraflarını zaten görmüşsünüzdür, görenleriniz vardır. Şu an
abilerimiz çalışıyorlar. Çok zor bir iş çünkü ben buradan kokuya katlanamayacak seviyeye geleceğim yakın zamanda. İnanılmaz ağır bir koku var. Tüm detayları size adım adım açıklayacağım. Nasıl bir işçilik olduğunu, nasıl bir emek olduğunu. Tabakhaneyi böyle yukarıdan görün istedim önce. Daha sonrasında imkan varsa aşağıda ineceğim. Abilerimizin çalıştığı kısma iniyorum arkadaşlar. Burayı da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok ağır koşullarda çalışıyorlar, onu söyleyebilirim. Çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Yukarıdan gördüğümüz yere geldim şimdi. Burası renk verilen kısım. Burada farklı birkaç işlem yapılıyor arkadaşlar. Hepsi farklı adımlarda ve farklı yerlerde ilerliyor. Burası renk verilen kısım abilerimiz burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Keyfalek. Abimiz burada derileri batırıyor kahverengi bir suyun içerisine. Her renk farklı bir renge tekabül ediyor aslında. Her gördüğümüz bu su rengi farklı bir renge tekabül ediyor. Aynen ant. Türkiye. Türkiye. Burada renk verilen deriler var. Şöyle göstereyim sizlere. Sonrasındaki işlem tam olarak ne bilmiyorum. Şimdi not aldım. Tek tek açıklayacağım sizlere arkadaşlar. Ama önce bulunduğum yeri göstermek istiyorum. Yani nasıl koşullarda çalışıyorlar önce onu görelim. Çok zor bir iş yapıyorlar bu arada. Hakikaten emekleri ödenmez bu insanların yani. Gerçekten emekleri ödenmez bu insanların. Gün boyunca bu su içerisinde sürekli böyle çamaşır yıkar gibi bu derileri, ki çok ağır koku. Orada çok ağır koku vardı ilk gittiğimiz yerde. Burada da nispeten bir koku var arkadaşlar. Yok değil yani. Sürekli bu kokunun içerisinde, bu koşullarda, suyun içerisinde çalışıyorlar. Tahmin edebiliyorsunuzdur az çok nasıl zor bir çalışma ortamı olduğunu. Ya ben naneyi attım yani. Bu insanlara gerçekten çok ayıp olurdu açıkçası naneyle buraya girseydim. Onlar bu kokuyu çekiyorsa biz de çekelim arkadaşlar. Şimdi ben onların yanında çok pis kokuyor falan diye böyle nane koklaya koklaya gezersem gerçekten çok büyük ayıp etmiş olurum o yüzden. Neyse koşul en azından 1-2 dakika, 5 dakika, 10 dakika buradayız, en azından bu ortamı, onların neler hissettiğini ben de hissetmek istiyorum. Bunun üstüne çıksam kızarlar mı acaba ya? Yani şey yapmak istiyorum da şöyle çıkıp göstermek istiyorum. Burada çalışmak zorunda olan herkese kolaylıklar diliyorum. Bakın asmışlar bir de. Şöyle göstereyim. Asmışlar böyle derileri, kurutuyorlar burada. Damlara falan koymuşlar, kurutuyorlar. Orada da farklı bir işlem yapılıyor. Sorry? Türkiye. Turkish. Turkish. Tamam. Tamam. Okay, no problem. Eyvallah. Orada bir çocukla konuştum. Gördüğünüz videoda ona sordum. Dedim aşağı inip fotoğraf video çekebilir miyim? Tabii ki. Burada çalışan abilerle konuştum. Fotoğraf video çekebilir miyim? Tabii ki. Sıkıntı yok. Öyle para mara istemediler. Çocuk sadece şey dedi. Bana dedi en son böyle bir bahşiş verirsen gönlünden ne kadar koparsa. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Benim için dedi hiç sorun yok. İstersen verme dedi. Gir fotoğrafını, videonu çek dedi. Ama bahşiş bekliyorlar. Onu bekliyorlar. Buradaki abiler de keza desteklemek istiyorum yani bu abileri de. Ama arada böyle size tur rehberiyim ben. Burada böyle gelip fotoğraf, video çekemezsin kafana göre. Para vermek zorundasın diyen o abi gibi bir sürü kişi gelecek arkadaşlar. Geldi onlar da. Tabii ki 3-4 kişi geldi. Para istedi. Ben dedim ki bak ben bir arkadaşla konuştum. Buranın öyle bir durumu yok yani. Gelip ziyaret edebiliyorsunuz. İlla bir tur satın almanıza gerek yok. Gel dedim seninle onu tanıştırayım, konuşalım. Neyse süreç para vermem gerekiyorsa veririm. Ama dedim yanıma gelen herkese öyle ben para dağıtmam. Burada ona çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gelip isteyecekler, para isteyecekler. Burada insanların yaptığı şey o. Geliyor burada turist, tamam mı? Görüyor ya, o para istiyor. O gidiyor, geliyor başkası, o da para istiyor. Geliyor, gidiyor başkası, siz diyorsunuz ki ya ben verdim para. Diyor ki o farklı diyor, biz burayı işletiyoruz diyor. Burası diyor bizim yerimiz diyor. Bize destek için para ödemen gerekiyor diyor vesaire vesaire. Durum bu yani. Buraya gelirseniz aklınızda bulunsun, herkese para vermeyin. Bak girişin burası olduğunu yazmışlar, tamam mı? Ben de bu tabelayı gördüm diye bu dükkandan girdim. Halbuki buradan dümdüz yürüyorsunuz, sola dönüyorsunuz. O tabakhanelerin olduğu boya yapılan kısım var arkadaşlar. O kısma buradan gidip sola döndüğünüzde ulaşabiliyorsunuz. Yok abi o yok. Merhaba. Merhaba. Şükran. Şükran. Bu sokakta belli başlı böyle atölyeler var. Şöyle göstereyim. Dükkanlar da var, aynı zamanda satış da yapıyorlar. Hepsi tabakhanenin çevresinde, etrafında olduğu için diyor ki gel ziyaret et diyor, yukarıdan diyor bakarsın.
ziyaret et diyor. Bir de yukarıdan fotoğraf video çekersin diyor. Dilersen diyor alışveriş yap, dilersen diyor bahşiş bırak. Tamamen keyfinize kalmış arkadaşlar. Şimdi tabakhaneyi ziyaret ettik. Gelin şimdi adım adım hangi işlemler yapılıyor onu konuşalım arkadaşlar. Tabakhane gördüğünüz üzere hayvan derilerinin alıp işlendiği bir yer. Öncelikle ham deriyi alıyorlar arkadaşlar. Sert ve kirli oluyor ham deri, tahmin edebileceğiniz üzere. Mezbahalardan geliyor. Üzerinde böyle kötü koku oluyor, kan oluyor, biraz daha sert oluyor. Gelen bu ham deriler ilk kısımda gördüğümüz havuzların içerisine atılıyor arkadaşlar. O havuzlarda kireç, tuz ve güvercin dışkısıyla birlikte, bu çok garip gelmişti bana ama bunun sebebi de amonyak içerdiği için güvercin dışkısı kullanıyorlarmış. Harmanlıyorlar arkadaşlar. Bunun amacı da tüyleri dökmek ve deriyi yumuşatmak. Fark ettiyseniz işçi abimiz o havuzun içerisine pantolonunu sıyırarak girmiş, çıplak ayakla eziyordu deriyi. Bu işlem yapıldıktan sonra yıkıyorlar arkadaşlar derileri. Bu da deriyi daha esnek hale getiriyor ve işlenebilir hale getiriyor. Sonraki işlemde deriye renk vermek. O en son kısımda gördüğümüz renkli havuzlar var ya arkadaşlar. O kısımda da renk veriyorlar. Yine abilerimiz o renkli havuzların içerisine pantolonlarını sıyırıp girmişlerdi. Hatırlıyorsunuz. Deriyi alıyor, o renkli havuzların içerisine sokuyor ve yıkar gibi böyle batırıyor çıkarıyor, batırıyor çıkarıyor. Orada her boya farklı bir renke tekabül ediyor ve bu şekilde boyama işlemini de yapıyorlar. Daha sonrasında da kurutma işlemi var. Damlarda kurutuyorlar ya da belli başlı yerlere böyle asmışlardı hatırlıyorsunuz. Oralara koyup kurutuyorlar arkadaşlar ve bu şekilde İşlem tamamlanmış oluyor. Daha sonrasında atölyelere gönderiyorlar bu derileri ve orada da işte işliyorlar. Ne yapacaklarsa çanta mı, ayakkabı mı, bu tarz böyle terlikler mi ne işleyecekse onu işliyor. Daha sonrasında da satışa hazır hale getiriyor. 1000 yıldır yaklaşık olarak 1000 yıldır burada bu şekilde deri işleniyormuş arkadaşlar. Yani o işlemler yapılıyormuş. Bu sebepten dolayı ünlü orası. Yani aslında buradaki tabakhaneler, Fes şehrindeki tabakhaneler. Orta çağdan kalma bu İşçiliği devam ettiriyorlar. Eski usul çalışmalarına devam ediyorlar. Bizler turistler olarak gelip burada ziyaret ediyoruz ve bize de ilginç geliyor. Yani hayatımda ben kaç kere tabakhaneye gelir ziyaret ederim. Belki mesela ileriki zamanda fotoğraf çekmek için, fotoğrafçılık için ya da bir belgesel için gelirim. Bir kere ya da 2 kere yapılacak bir şey. O yüzden yolu buraya düşen olursa mutlaka öneriyorum. Oradaki çalışma ortamını görün. Arapçanız varsa ya da çevirmen varsa sohbet edebilirsiniz işçi abilerimizle. Kendilerine kolaylık diliyorum. Çok zor bir iş. Yani ben onlara saygısızlık olmaması açısından naneyi attım. Belli başlı zaman geçtikten sonra alışıyorsunuz o kokuya ama ilk başta gerçekten çok ağır geliyor. Yani böyle biraz midesi bulanan insanlar olur ya, kolay midesi bulanır. Kesinlikle orada istifra edebileceğini düşünüyorum. Ama o abileri öyle görünce attım ben naneyi ve dayandım açıkçası ki dayanıyorum. Yolda birçok şeye artık bağışıklık kazandı vücudum. İyi ki de kazandı. İyi ki de kazandı yani. Onların önünde naneyle gezmek istemezdim açıkçası. Ayıp olur. Bakın çok fazla grup görüyorsunuz burada. Tabakhaneye doğru gidiyorlar. Bu Medine kısmında geze geze ara sokaklarda, labirent gibi sokaklarda geze geze tabakhanenin oraya gidiyorlar. Tabii ki tur rehberinin ücretini ya da bahşişle mi çalışıyor artık nasılsa onu karşılıyorlar arkadaşlar. Ama ben tek gelmenizi öneririm açıkçası. Yolunuzu tek bulun, tek keşfedin. Çok daha keyif alırsınız diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu benim görüşüm. Ben o yüzden hiç rehber işine bulaşmadım. Tek gittim, tek uğraştım, tek buldum. Çok daha iyi oldu benim için. Şöyle kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Şuradan dalacağım ya. Burada daha sakin görünüyor. %100 el emeğiyle çalışıyorlar o tabakhanelerde. Büyük ihtimalle çok düşük ücretlerle çalışıyorlardır. Yani hakkını alabildiğini düşünmüyorum ben o insanların. Keşke alsalar, keşke alsalar. Ama şöyle bir şey de var, sağlıksız bir ortam. Koku ayrı, kimyasallarla çalışmak ayrı. Maalesef dünyanın birçok noktasında işçiler, emekçiler hep böyle emeği sömürülerek, çok kötü koşullarda çalıştırılarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. Hepsine buradan selam olsun. Dostlar şimdi bir dükkana girdim. Abi kolumdan tuttu, çekti beni. Sağ olsun çay ikram etti. Şöyle kendine de çay dolduruyor arka tarafta. Merhaba. Yanında bir abi var, onu dolduruyor. Bu abim burada parfüm yapıyormuş. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Burada kişiye özel parfüm yapıyormuş. Bunu nasıl yapıyor onu da anlattı bana. 33 tane soru soruyorum diyor. Birazcık sohbet ediyoruz diyor. Daha sonrasında beden dilini falan diyor takip ediyorum. Hareketlerini, jestin, mimiklerini takip ediyorum diyor. Ve bir hikaye yazıyorum diyor. O hikayeye göre o kişinin tabii verdiği cevaplar, beden dili bir hikaye yaratıyor ondan. Ve o kişiye uygun hemen bir parfüm yapma hazırlığına giriyormuş. Burada böyle bir sürü şey görüyorsunuz. Esans görüyorsunuz. Bunları karıştırarak kişiye özel parfüm yapıyor abimiz. Şöyle
masasının dizaynını da göstermek istiyorum sizlere. Farklı farklı böyle kabuklar bir şeyler görüyorum. Tam böyle bir laboratuvar gibi bir yer kurmuş. Bunun içerisinde de böyle baharatlardan bir şeyden oluşan bir toz var. Onu yakıyor. Kötü enerjiye iyi geliyor dedi. Ha, şöyle içerik olarak kullandığı her şey burada abimizin. Rica ettiler benden video çekebilir misin dükkanımızı diye. Ben de dedim ki tabii ki seve seve. Şöyle dükkanın diğer kısımlarını da göstereyim. İsmi bu. Belki Google haritalarda vardır. Buradan bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Fesli abi zaten böyle ara sokakta bir yerde kalıyor da 9000 tane ara sokak var. Hangisi acaba diyeceksiniz doğal olarak. Burada böyle argan yağları falan var. Mesela bunlar abinin hazırlamış olduğu esanslar aslında, parfümler. Şöyle göstereyim. Bunları satıyor. Burada da argan yağı var. Genellikle güzellik için kullanıyorlarmış. İşte deri hastalığı olur, cilt hastalığı olur, bir şeyler olur. Onlara iyi geliyormuş argan yağı. Sabunu mabunu bir şeyleri de var. Şöyle göstereyim sizlere. Fas'ta bayağı meşhur argan yağı. Lan ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun ya? Kaçma gel, kaçma. Gel. Pis, 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 pis. Ha, el kadar ya. Şimdi girdik bir yere ama burası böyle devam ediyor. İnsanların yaşadığı yerler. Büyük ihtimalle şu taraftan gideceğiz biz. Evet, buradan bir yere çıkıyor, ulaşıyoruz. Şimdi bir... Buyur abi. Tamam, 10 dirhem. Vereyim abi sana, ayıp ediyorsun. Güzel bir yere çıktık. Güzel bir yere çıktık. Burada böyle bir sürü tezgah var, falafelci var. Mr. Falafel diyor. Severiz falafeli. Bak burada kıyma var, köfte möfte yapıyorlar. Tavuk yapıyorlar, sosis yapıyorlar. Şu hazır olan şeyleri yemiyoruz dostlar. Onlar genelde kötü oluyor. Sağlıksız oluyor. Selamünaleyküm abi. Aa, orada falafel oradaymış. Yok değilmiş, pardon. Falafel sandım da değilmiş. Selamünaleyküm. Abimiz ne yiyor? Ne var orada? Ha, lubya. Fasulye yapıyorlar. Haşiş. Nohut. Ha, nohut yapıyorlar. Fasulye yapıyorlar. Başka ne var? Aa, bu da güzelmiş. Tamam. Bakla yapıyorlar. Burada da tavuk var arkadaşlar. Lentil. Aa, bunu yiyelim ya. Abi bir tabak alayım mı ya? Yiyelim ya, ben bayağıdır kara şimşek yemedim. Acıkmıştım vallahi, iyi oldu ha denk geldiğimiz. Burada sulu yemek kültürü var arkadaşlar. Şimdi lezzet olarak sizi tatmin eder etmez bilmiyorum. Onu geldiğinizde deneyeceksiniz. Ama fasulye olsun, bakla olsun, ne bileyim işte nohut olsun. Sulu yemeklerini yapıyorlar. Mesela bak bildiğin kara şimşek abi, yeşil mercimek. Yani şöyle bir tadına bakalım hemen. Oh. Abi how much? No need. No need. No, how much? What you want? No, tell me how much? Ama bak ne verirsen diyor, öyle yok abi. Yok. 20 dirhem, 20. Total? Total 20 dirhem. 20, Okay. Okay, Şükran. no Okay. problem. No problem. Okay. But this is too much. No, eight. It's too much for me. Abi fiyatı sormadan oturduk. Burada sormanız gerekiyor abi. Maalesef böyle yani. Anladın mı? Turistsin diye birazcık tokat spor olabiliyorsun. Yapacak bir şey yok. Önceden soruyorsunuz. Abi getirdi hemen bak. Ben sadece mercimek istedim. Abi hemen masaya kızarmış patlıcan getirdi. Şöyle göstereyim. Biber getirdi. Tuzladı da benim yerime. Hemen şöyle patates kızartması. Bana halbuki sadece mercimek yeterdi. Ne kadar fiyatı bilmiyorum. Hepsine 20 dirhem versen olur dedi. 20 dirhem de 100 lira falan yapıyor aşağı yukarı. Buradaki ekmekler de bu şekilde, bak şöyle göstereyim sizlere. Tadı var ya. Tadı var. Fasulye yedim daha önceden. Ben nohut falan yedim. Hiç yememiştim bunu. No. Yeter abi bu. Eyvallah. Şükran. Çay vereyim diyor 5 dirhem. Yeter bu bana. Sonra bir yerde, başka bir yerde içeriz çayı da. Nohut güzeldi mesela. 2 yerde fasulye yedim. Biri baharatı iyiydi. Biri hafif kalmıştı baharatı. Onu çok sevemedim. Bunun da tadı iyi. O kadar labirent gibi ki her yer. Rastgele gezince böyle değişik şeyler görüyorsunuz arkadaşlar. Burada balıkçı bir abimiz var. Selamünaleyküm. Balıkçı bir abimiz var. Solda da var bir abimiz. Ablalar izin verirse çekeceğim. Şöyle göstereyim. Aa bak burada ne yapıyorlar? Balık yapıyorlar. Soslamış abim burada. Balık yapıyorlar. Sardunya yiyorlar genelde gördüğüm kadarıyla. Böyle bir dükkan.
Abimiz ekmeğini kazanıyor. Sol tarafta bir kasap var. Abimiz radyosunu da açmış. Bir yandan müziğini de dinliyor. Ha, burada böyle zeytinler var. Çeşit çeşit zeytin var arkadaşlar burada. Zeytin seviliyor. Bayağı seviliyor. Yeşil, siyah. Şöyle çeşitleri de göstereyim sizlere. Bu ne ya? Köpek balığına benziyor. Aa, yavru köpek balığı. Lan ufacık hayvan ya. Bunu niye yiyorlar acaba? O kadar çok kedi var ki burada arkadaşlar. Bayağı böyle kediler ülkesi gibi bir şey Fas yani. O sınıfa girer. Ne güzel lan senin gözlerin. Baksana gözlerine. Mayışmış uyuyor. Böyle balıkçıların önünde bekliyor. Kendine pay düşsün diye bekliyor. Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu gördüğünüz sokak levhaları var ya, genelde böyle şey oluyor. Kare görürsünüz. Kare gördüğünüz zaman sokak levhalarını o sokağa girebilirsiniz. Çıkmaz sokak değil olduğunu belli ediyormuş. Mesela bak şurada da var bir tane. Kare dikdörtgen gördünüz mü? Orası girilebilir bir sokak. Ama böyle sekizgen gördüğünüz zaman çıkmaz sokağı ifade ediyormuş. Bir dükkanı ziyaret ettik ya, oradaki abi söyledi bana. Onu bilmiyordum ben. Güzel bir bilgi bu. Oy ne güzel kokuttu ya. Oh, kebap yapıyor abi burada. Baksana ne güzel kokuttu dükkanı ya. Burada da et yemeği var arkadaşlar. Yanında hemen tavuk var. Yemekçilerin olduğu kısma girdik ha. Böyle çeşit çeşit lezzetler var burada. Balığıydı, etiydi, sulu yemeğiydi, tavuğuydu. Çeşit çeşit lezzetler var. Arkadaşlar karşımızda dünyanın en eski üniversitesi var. Kuraviyin Camii'nin olduğu yerdeyim şu an. Burası aynı zamanda aktif bir üniversite. 859 yılında kurulmuş burası. Şöyle göstermek istiyorum. Moske al Kuraviyin olarak geçiyor. Şöyle içeriye giremiyoruz ama sizlere göstereyim. Fatıma El Fıhri kurmuş bu üniversiteyi. Burada sadece dini eğitim verilmiyor. Aynı zamanda matematik, dil bilimi, felsefe, astronomi, bu tarz eğitimler veriliyor arkadaşlar ve halen aktif. Şu an günümüzde aktif olarak burada eğitim devam ediyor. Yavrusuna sarılmış, emziriyor yavrusunu. Kıyamam ya, nasıl acıkmış. Uyuyorlar zannettim de çünkü annenin gözler kapalı, yavru emiyormuş ama. Sokaklar labirent gibi, illa bir noktada farklı bir yere çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada da bakır işlemecileri var. Bakır işçiliği devam ediyor dediğim gibi. Böyle çeşitli tepsiler vesaireler, hediyelik eşyalar, tavalar. Ne ararsanız var yani. Bir sürü atölye görüyoruz burada. Eski usul. Her şey eski usul arkadaşlar. El emeği göz nuru. Fas'ta dikkat ettiğim bir şey var. Burada turist olarak geziyorsanız mutlaka sizi bir koparmaya çalışıyorlar arkadaşlar parasal anlamda. Yanınıza biri geliyor, kayıp mı oldun? Gel yol göstereyim. Bir yere mi gideceksin? Gel ben sana tarif edeyim. Bir şey mi lazım? Gel çözelim. Bu tarz böyle kişiler yanınıza geliyorlar. Sizin işinizi görerek sizden para almaya çalışıyorlar. Ve gerçekten yüksek meblağlar isteyenler olmuş. Tecrübe edenlerle konuştuğum için rakamları biliyorum. Ben tabii onlara kanmıyorum. Hazırlıklı geldim, ben araştırmamı yapmıştım. O yüzden bu konuda bir sıkıntı yaşamadım ben. O mesafeyi koydum sürekli. Mesela elimde kamerayla geziyorum. Telefon elimde oluyor falan. Açık değil, fotoğraf çekmiyorum. Sadece elimde tutuyorum. Sen benim dükkanımın fotoğrafını mı çektin diye bir laf atıyor. Yo falan diyorum. Fotoğraf çektiysen diyor para ver diyor. Bir şey alacaksan gir bak diyor. Yoksa diyor yallah git diyor yani. Böyle el kol yapıyorlar böyle, tamam mı? Bak, o kadar uyuz bir hareket ki şu. Turist de şöyle hani bir şey çekmek denir ya, şimdi sövmek istemiyorum. Çocuklar da izliyor. Çekiyor yani bu hareketi, tamam mı? Defol git diyor açıkçası sana. Bugün de karşılaştık. Öyle insanlar çok, dükkan sahipleri. Öyle insanlar çok. Maalesef bu tip kişilerle karşılaşacaksınız. Çelik gibi bir sabır gerekiyor. O hareketi görünce, çünkü bizim insanımız sinirli. O lafın altında kalmaz. Eyvallah da çekmez yani. Bildiğim için söylüyorum. O kadar can sıkıcı bir mevzu ki yani bunu böyle şey yapıp görüp sadece Faslılar öyle insanlar, böyle insanlar demek istemiyorum. Dünyanın her yerinde böyle insanlar var. İyi insanlar da var. Böyle Faslılar da maalesef var. İyi Faslılar da var. Umuyorum buraya gelen olursa iyi Faslılar denk gelir. Bir sıkıntı yaşamaz.
Çünkü gerçekten can sıkıcı hareketler görebiliyorsunuz ve can sıkıcı diyalogların içerisinde bulunabiliyorsunuz. Koparıyorlar arkadaşlar, böyle rüşvet dağıtarak gezmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle fotoğraf falan bir şey çekmek istiyorsanız eğer ya da video çekmek istiyorsanız. Ya da ne bileyim normal bir yere gideceksin. Gel diyor, hani bizde vardır ya kültür, ya gel göstereyim der. Götürür seni, sağ salim ulaştırır, hadi eyvallah der, bitti. Burada öyle bir şey yok. Burada para vermek zorundasın. Minareyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Normalde o ara sokaktan geçsek camiyi fark etmeyebiliriz ama belli başlı noktalarda minareleri görebiliyorsunuz. Bakın bu da Fes'in şu an bulunduğumuz tarihi sokaklarının, yani Medine kısmının eski fotoğrafları. Şöyle göstereyim sizlere. Bak 1926'da çekmişler. İlginç fotoğraflar ya. Sur. Tarihi sokaklar. Aa, şu an bulunduğumuz sokak galiba. O minare bu minare mi ya? O minare bu minare galiba bak. Ya da benzer. Baksana 1918'de çekmişler bu fotoğrafı. Ne oluyor? Bombalıyorlar mı burayı? O nasıl bir uçak sesi ya? Yalnız dökülüyor ha sokaklar. Bunlar da mermi izi gibi ha, baksana. Burada aile bağları, böyle mahalle bağı, komşuluk ilişkisi filan bayağı korunmuş arkadaşlar. O geleneksel yapıyı korumuşlar burada. Tüm Medine'lerde korumuşlar. Bu kapının olduğu yerden tarihi sokaklara girebilirsiniz dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Giriş kısmını da birçok noktadan girebilirsiniz ama ana kapı burası gibi bir şey. Başka böyle bir kapı var mıdır bilmiyorum. Buradan girdiğiniz andan itibaren kargaşa başlıyor yani. Ben burada kalmıyorum, bu bölgede kalmıyorum. Medine'nin böyle ufak bir parçası daha var, biraz daha uzakta. Orası da eski sokakların olduğu kısım. Yes. Ben o tarafta kalıyorum. Kendi mahallemi göstermek istiyorum ben videonun sonunda. Kaldığım yeri de gösterip öyle bitireyim arkadaşlar. Burada böyle bir sürü restoran var, kafe var, tatlıcılar var. Şöyle göstereyim. Buradan itibaren giriyorsunuz, böyle aşağı doğru dümdüz devam edin abi. Ana yolu takip ederek, bu caddeyi takip ederek dümdüz böyle aşağı inin, tabakhanelerin oraya kadar gidiyorsunuz. Bir diğer çarşının olduğu yere geldim şimdi arkadaşlar. Böyle bir girişi var. Buraya Bab Saint-Marin diyorlar. Bab kapı olduğunu düşünüyorum. Fransızca bir kelimedir bence o. Yani Saint-Marin kapısı. Burası da kaldığım muhitteki çarşı. Şöyle iç kısmını göstereyim sizlere. Diğer yerden çok da bir farkı yok yani. İnsanlar ekmeğinde ya, sürekli olarak tezgah görüyorsunuz. Sokakta bir şeyler satıyorlar. Hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Ama burası o kadar karmaşık değil. Baksana ne var burada ya. Allah, tiplere bak. Tiplere bak ya. Hey, ne kadar sevimliler ya. Rengarenk. Çok sevimliler ya. Daha gözleri bile açılmamıştır onların. Bizim mahallede de bayağı kedi var ha. Kaldığım mahalleye geldim şimdi. Bayağı bir kedi var burada. Sağ olsunlar, besliyorlar. Su koyuyorlar, yiyecek koyuyorlar. Sürekli o mama kabını dolu görüyorsunuz yani. Aynı bizdeki gibi. Sürekli sularını eksik etmiyorlar yani. Burası da arkadaşlar böyle eski bir mahalle. Şöyle göstereyim sizlere. Gezdiğimiz o ara sokaklar var ya, labirent gibi olan sokaklar. Aslında oranın devamı ve son kısmı diyebilirim burası için. Ama tabii şehrin biraz daha farklı bölgesinde. Mahallemiz böyle arkadaşlar, göstereyim. Burada bir otel var. Riyad Serendipity isminde. Geceliği 30 dolardı. Kahvaltı dahil. 30-32 dolara falan tekabül ediyordu. Kahvaltı dahil, güzel de bir kahvaltısı var. Tek başıma kalıyorum odada. Böyle değişik bir konsept yapmışlar. Kapımı açıyorum. Otantik bir yapısı var odanın. Avlulu bir yer. Riyadlar avlulu evler biliyorsunuz arkadaşlar. Avludan böyle kapımı açıp odama giriyorum. Bu arada otelin burası. Şöyle göstereyim. Burada abimiz marangoz şeylerle uğraşıyor, işiyle gücüyle uğraşıyor. Birazcık ses var, o yüzden mahallenin iç kısmına doğru gideyim. Otel geride kaldı. Avludan böyle giriyorsunuz odaya, tamam mı? Öncelikle oturma alanı karşılıyor. Daha sonrasında merdiven görüyorsunuz. Ufak, bayağı ufak bir alan. Merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Orada yatak var. Ne yazık ki buradaki yatak da taş gibi. Yani ben Fas'a geldiğimden beri daha yumuşak bir yatakta yatmadım.
Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Buna hazırlıklı olun eğer gelecekseniz. Yumuşak bir yatak bulursanız bana haber verin hangi otel olduğunu. Rica ediyorum yani. Bir sonraki Fas seyahatimde orada konaklayayım. Kaldığım yerde böyle bir yer arkadaşlar. Mahallemiz de böyle. Çocuklar oynuyor şu an. Kavga ediyorlar bir yandan. Bu videolukta bu kadar olsun. Aslında o tabakhanedeki işi ben sizlere göstermek istemiştim ve Medine'nin o ara sokaklarını göstermek istemiştim. Çünkü çok ilginç bir yer orası. Yani dünya üzerinde gerçekten böyle eşi benzeri olmayacak yerler olur ya. Burayı da onlardan biri olarak sayabiliriz. Ben keyif aldım bugün. Umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Çok ilginç bir yere götüreceğim sizi tekrardan. Umarım o videoyu da keyifle takip edersiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ve bir yorumunuzu bekliyorum dostlar. Görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.